Unutkanlık çoğu zaman normal gibi görünse de bazı hastalıkların ya da vücuttaki hormon yetersizlikleriyle vitamin eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca yaş ilerledikçe Alzheimer ve demans gibi nöropsikiyatrik hastalıkların hem nedeni hem de sonucu olabilen unutkanlık ağır depresyonla da kendini belli edebiliyor. Öte yandan modern yaşamın getirdiği stres ve yaşam tarzı insanların hayatını olumsuz olarak etkileyebiliyor. Bu yaşam tarzı çoğunlukla çeşitli hastalıklara neden oluyor. Hareketsizlik, asosyal bir yaşam ve yoğun iş stresi psikolojik ve nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Unutkanlığın insanların günlük yaşamına ve iş hayatına olumsuz etkileri oluyor. Bu durumlarda da psikolojik olarak insanları olumsuz düşünmeye itiyor. Böyle bir kısır döngüye girmek unutkanlığı daha da artırıyor ve sonunda unutkanlık hastalığına yol açabiliyor. Ama her unutkanlık da bir hastalık değildir. Dolayısıyla ilk belirlenecek olan unutkanlık belirtisinin bir hastalık olup olmadığının belirlenmesidir. Öte yandan unutkanlığın telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların kullanımıyla arttığına dair de net bir kanıt yoktur. Unutkanlığın nedenleri: bellek beynin çok önemli bir işlevidir ve değişik beyin bölgelerinin koordine çalışmasıyla oluşur. Burada bellekte saklanacak bilginin sık tekrarı, uyku gibi değişik faktörler de rol oynar. Unutkanlık bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucunda olabilir ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bir bilgi unutulur. Dolayısıyla her unuttuğumuz bir hastalık belirtisi değildir. Bunun yanı sıra bilgi işleme sürecinin istemli veya istemsiz zihin etkisinde de olduğu bilinir. Yani bazen unutmak istediğimiz bir olay ya da kişiyi daha kolay ve çabuk unutabiliriz. Özetlediğimiz şekilde her unutkanlık bir hastalık değildir. Beynimizde bilgi işleme sürecinde tamamen fizyolojik olarak, yani normal kabul edilen unutmalar olabilir. Ama aynı zamanda unutkanlığın bazı hastalıklar için de erken bir belirti olabileceği akılda tutulmalıdır. Bazı günlük eylemleri yapmakta zorlanma, sık ve rutin yapılan işleri yapmakta güçlük, yakın kişilerin adlarının ve kim olduklarının hatırlanmaması, iş yerinde önceden kolaylıkla yerine getirilen işlevleri yapamama, önemsenmesi gereken durumlardır. Böyle bir durumda karşılaşıldığında mutlaka tıbbi bir değerlendirme yapılması gerekir. Çünkü her unutkanlık tedavi edilemeyen bir hastalığın göstergesi değildir. Unutkanlığın belirtisi olduğu bazı hastalıklar tedavi edilebilir. Yeter ki bu durumun tanısı doğru şekilde konulsun ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanılsın. Unutkanlığın telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazların kullanımıyla arttığına dair elimizde net bir kanıt yoktur. Bununla birlikte yoğun ve stresli ortamda çalışma, psikolojik bir takım faktörler bilgi işleme sürecini olumsuz etkiler ve unutkanlığa neden olur. Ama bu unutkanlık çoğu zaman ciddi bir beyin hastalığının belirtisi değildir. Unutkanlık bir belirtidir. Unutkanlık bir yakınmadır ve belirtidir. Ama her unutkanlık bir hastalık değildir. Dolayısıyla ilk belirlenecek olan unutkanlık belirtisinin bir hastalık olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer unutkanlık bir hastalık belirtisi olarak belirlenirse, ikinci yapılacak şey bunun hangi hastalığa bağlı olarak ortaya çıktığını belirlemektir. Sonraki adımda ise tedavi planlamasının yapılması gerekir. Burada hastalığın ilerlemesinin engellenmesi, eğer olanaklıysa hastalığın tedavi edilmesi, mevcut kapasitenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak rehabilitasyon programları ve aileyle bakım yapacak kişilerin eğitimi, yine aileye sosyal ve tıbbi destek oluşturulması gereken tedavi planlamasıdır. Unutkanlığın nedenleri nedir? Bütün unutkanlıklar Alzheimer değildir. Unutkanlık bir hastalık ise bu Alzheimer dışında çok sayıda başka hastalığa da bağlı olabilir. Unutkanlık Alzheimer hastalığı dışında damar tıkanmaları nedeniyle tiroid bozukluklarında B12 vitamini, folik asit gibi bazı vitaminlerin ve maddelerin eksikliğinde, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı gibi başka organların hastalıklarının
beyni etkilemesiyle ve Parkinson hastalığı gibi santral sinir sisteminin diğer hastalıklarında da görülür. Bunlar dışında bazı genetik veya santral sinir sisteminin yıkımına yol açan bazı nadir hastalıklarda da unutkanlık hastalığının erken belirtilerinden biri olarak görülebilir. Bu nedenle unutkanlığın bir hastalık belirtisi olduğu saptanırsa çok ayrıntılı bir nörolojik değerlendirme yapmak gerekir. Unutkanlık durumunda ilk akla gelen hastalıklardan biri hipotiroidi yani tiroid bezinin yeterli hormon üretememesidir. Hipotiroidi şikayetlerinin tek nedeni olabileceği gibi ağırlaştırıcı bir faktör olarak da bulunabilir. Böyle bir durumda tiroid hormon tedavisi ile hastanın yakınmaları kısmen ya da tamamen düzelebilir. Vücutta tiroid hormon düzeylerinin düşüklüğü hafıza ve öğrenme ile ilgili sorunlara neden olabilir. Hipotiroidi olan hastalar sıklıkla ama hafif derecede zor ve yavaş anlama, konsantre olamama, yakın geçmişe ilişkin hafıza kaybı gibi yakınmalar bildirirler. Bu şikayetlere halsizlik, soğuğa tahammülsüzlük, kabızlık, ciltte koruma, kilo alma gibi tipik hipotiroidi belirtileri de eşlik edebilir. İş ve sosyal yaşamı etkiler. İster çalışma ve yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıksın, isterse de bir hastalık belirtisi olsun, unutkanlık hem sosyal yaşamı hem de iş yaşamını etkileyen önemli bir faktördür. Eğer unutkanlık bir hastalık belirtisi olarak ortaya çıkmışsa, bu durumda çalışma yaşamının etkilenmesi daha şiddetli olur ve mümkün olduğunca iyi yönetilmelidir. Unutkanlığa yol açan her hastalığın ne olduğuna bağlı olarak her yaş grubunda görülebilir. Unutkanlık için beslenme de önemlidir. Sadece unutkanlık için değil, beynin genel olarak sağlıklı olması için bazı beslenme önerileri önemlidir. Örneğin diyette tuzun kısıtlanması, damar sertliğine yol açacak gıdalardan kaçınılması, alkol ve tütün kullanılmaması, özellikle B vitaminleri, demir, magnezyum olmak üzere beynimiz için gerekli elementlerin yeterli miktarda alınması gibi sinir sistemimizin sağlıklı olması için uygun beslenme önerilir. Yaşam koşullarındaki olumsuzluk, beslenmedeki yanlışlıklar, yetersiz uyku, unutkanlığı artıran önemli nedenlerdir. Beslenme ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlıklı bir beyin için ön şarttır. Bunun belirtilen beslenme önerilerine uyulması, sigara ve alkolden uzak kalınması, egzersiz ve düzenli, yeterli miktarda ve sağlıklı uykunun uyulması sağlıklı bir beyin için gereklidir. Sık sık unutmaya başlayan kişiler mutlaka bir nörolojik değerlendirme yaptırmalıdır.